Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere lastik gerektirmeyen, yapımı çok kolay bir örgü modeli hazırladım. Modelimiz 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. Ben 17 ilmek ile örgüme başlıyorum. Burası örgümün ilk sırası ve arka taraftayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 3 ilmeğimi ters örerek başlıyorum. Sonraki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar 3 ilmek ters örüyorum. Bu şekilde 3 düz 3 ters şeklinde arka tarafta modelimizi kuruyoruz. Örgümün ikinci sırasındayım ve şu anda örgümün ön tarafındayım. Örgümün ön sırasındayım. İkinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak sıra boyunca örüyorum. Örgümün ikinci sırasını ön yüzde ilmekleri aynen örerek tamamlıyorum. Örgümün arka sırasındayım ve üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Üçüncü kez ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim ve dördüncü sıradayım. Şimdi burada modelimizi kaydırarak değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için kenar ilmeğini örmeden aldım. Düz ilmeklerimi aynı şekilde düz olarak ördüm. 3 tane olan ters ilmeğime geldiğim zaman bunları 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğin olduğu yerden giriyorum. Bu 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Bir kez ipimi şişime doladım. Aynı 3 ilmeği tekrar 3. ilmeğin olduğu tersten girerek bir kez daha ördüm. 3 ilmekten yeni bir 3 ilmek elde ettim. Devamındaki 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Ters ilmeklere gelince birinci ilmeğin olduğu yerden değil, 3. ilmeğin olduğu yerden tersten giriyorum. Bu 3 ilmeğimi düz olarak topluyorum. İpimi bir kez şişime doladım. Aynı 3 ilmeği tekrar aynı yerden girerek bir kez daha örüyorum. 3. ilmeğimi elde etmiş oldum. Devamındaki 3 ilmeği düz ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi burada tekrar örgümüzün arka tarafındayız. Ve ikinci modelimize geçmiş olduk. İkinci modelde kaydırma yapmamız lazım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada 3 tane ters ilmeğim var. Bu 3 tane olan ters ilmeği düz olarak örüyorum. 3 ilmeği toplayarak yeni bir 3 ilmek elde etmiştik. Bunları ise bu 3 ilmeği ise ters olarak örüyorum. Devamındaki ters olan 3 ilmeğimi düze çeviriyorum. 3 ilmeği toplayarak oluşturduğum ilmeklerimi ise ters olarak örüyorum. Böylece ilmeklerimizin yerini değiştirdik. İkinci modele geçiş yapmış olduk. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Örgümüzün arka yüzünde ters ilmekleri düze, düz ilmekleri terse çevirdikten sonra örgümüzün ön yüzünde bu ilmekleri aynen oldukları gibi örmeye devam ettim. Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim.
Kenar ilmeğini örmeden aldım. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Burada ikinci modelimin bitiş sırasını oluşturmam gerekiyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Başlangıçtaki bu 3 tane olan ters ilmeğimi 1 2 3 üçüncü ilmeğin olduğu yerden tersten giriyorum. Birlikte topluyorum. Bir ilmek şişime doluyorum. Aynı yerden girerek bu 3 ilmeği ikinci kez örüyorum ve 3 ilmekten yeni bir 3 ilmek elde etmiş oluyorum. Devamındaki düz olan 3 ilmeğimi aynen ördüm. Ters ilmeklerime gelince tersten 3. ilmeğin olduğu yerden giriyorum. Bu 3 ilmeği birlikte topladım. Bir ilmek şişime dolayarak aynı 3 ilmeği bir kez daha düz ördüm. Sonraki 3 ilmeğimi düz örerek devam ettim. Örgümüzün ön yüzündeyiz. İkinci modelimizin burası son sırası. Ters ilmeklerin olduğu bölümü tersten girerek birlikte topluyoruz ve 3 tane yeni ilmek oluşturuyoruz. Böylece ikinci modelimizi de tamamlamış oluyoruz. Örgümüzün arka tarafına geçtiğimiz zaman ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlayarak devam etmemiz gerekiyor. Her defasında kaydırmamız gereken bir model. Modelimin biraz daha ilerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Burası da örgümüzün arka yüzü. Herkese kolay gelsin.